Merhaba, bu videoda Avustralya ile Endonezya'yı müttefiklerle beraber kurgusal bir senaryoda savaştıracağım. Ancak önce güç karşılaştırmasına bakacağız ve kim daha fazla ayrıcalık puanı toplarsa senaryoda o ülkeyi daha güçlü göstereceğiz. Ancak güçlü görünmesi kazanacağı anlamına gelmeyecek ve zafer elde edecek tarafın yanında yer alan müttefiklerin de yapacağı yardımlara göre şekillenecek. İlk olarak Avustralya'nın 52,5 milyar dolarlık askeri bütçesi varken Endonezya'nın ise 25 milyar dolardır. Avustralya nüfusu 26,4 milyon iken Endonezya'nınki 279,8 milyon. Aktif asker sayısı Avustralya 57.350, Endonezya ise 400.000. Toplam uçaklarda 325'e 474, savaş uçaklarında 24'e 41, askeri nakliye uçaklarında 38'e 68, eğitim uçağı 101'e 130, helikopterlerde 79'a 210, tank sayısında 59'a 313, zırhlı araçlarda 16.162'ye 11.604, Kundağ motorlu topçularda 0'a 153, çekili topçularda 48'e 414, savaş gemilerinde 43'e 333, denizaltılarda 6'ya 4, ekonomi tarafında Avustralya 1,83 trilyon dolarken Endonezya'da 1,41 trilyon dolardır. Son olarak toprak büyüklüğünde Avustralya 7.741.220 kilometre kareyken Endonezya ise 1.904.569 kilometre kare. Bu durumda en çok ayrıcalık puanı toplayan ülke Endonezya oldu. Şimdi savaş senaryosuna başlarsak öncelikle Avustralya savunma pozisyonuna geçecek bir ülkeydi ve bu yüzden askeri bütçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden hava savunma sistemleri satın almak için tanesi 3 milyar dolardan toplam 5 adet Patriot satın aldı. Ayrıca ABD Avustralya'nın tarafında olduğunu ve destekleyeceğini de açıkça belirtmişti. Bu arada Endonezya rakibi Avustralya'nın Kundağ motorlu topçusunun 0 olduğunu biliyordu ve bu yüzden kendindekileri Papua Adası üzerinden düşman topraklarına büyük bir topçu atışı gerçekleştiriyordu. Bunların bazıları Avustralya'nın hava savunmaları tarafından havada patlatılsa da Endonezya amacına ulaşmıştı ve bu yüzden o topraklarda yaşayanlar zorunlu olarak kaçarak başkent Canberra'ya gidiyorlardı. Kısa bir süre sonra Kuzey Avustralya bölgesinin tamamında artık yaşayan insan kalmamıştı ve hepsi güneye doğru gitmişlerdi. Ancak buna önlem almaya başlayan Avustralya 57.350 kişilik ordusunun 20.000'ini olası çıkartmaya karşı kıyılarına yerleştirdi. Fakat bu askerler Endonezya'nın 400.000 kişilik büyük bir ordusuyla baş edemezdi. Bu sebeple Avustralya'nın kıyılarına asker koyduğunu öğrenen Endonezya devasa bir güç kullanmak istedi ve 100.000 kişilik bir orduyu ilk başta Queensland eyaletinin kıyılarına çıkardı ve hemen ardından da Avustralya'yı geriye doğru püskürterek toprak ele geçiriyordu Endonezya. Derken bu arada envanterinde sınırlı sayıda bulunan ve sadece 24 tane savaş uçağı bulunduran Avustralya bunların tamamını Endonezlerin kontrolündeki topraklara göndererek havadan bombalamaya başladı. Bu yüzden asker kaybı yaşamaya başlayan Endonezya ülkesi de 41 adet savaş uçağını tamamıyla o bölgeye gönderdi ve böylece burada bir hava savaşı da yaşanmaya başladı. Uçaklar it dalaşına girdiği sırada Endonezya bir çağrı yaparak şöyle dedi: "Hey Türkiye, Azerbaycan, Pakistan veya herhangi bir Müslüman ülke, size sesleniyorum. Beni yalnız bırakmayın ve desteğinizi açıkça belirterek yardımıma koşun." Deyince ilk olarak Suudi Arabistan tam desteğini açıkladı ve ardından da Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan da bunu onaylayarak Endonezya'ya yardım edeceklerini söylüyorlardı. Fakat aralarındaki mesafe oldukça fazlaydı ve bu yüzden Hint Okyanusu'nu aşmaları gerekiyordu. Ayrıca Azerbaycan her ne kadar sözde desteklese de herhangi bir denize kıyısı olmadığı için Endonezya'ya gemilerini ulaştıramayacaktı. Bu yüzden derin bir mutsuzluk ve üzgün hissediyordu. Fakat Azerbaycan yine de elinden gelen tek şeyin asker göndermek olduğunu belirterek Türkiye'ye dedi ki: "Kardeş ülkem Türkiye, size 10.000 civarında askerimize emanet edeceğiz ve siz de onları Endonezya'ya ulaştıracaksınız," dedi ve Türkiye'de cevap olarak "Ordun bize emanet. Hiç merak etme, Endonezya'yı kurtaracağız," dedikten sonra ilk olarak Türkiye 3 savaş gemisine yeteri kadar asker doldurdu ve onları Süveyş kanalından geçirterek Hint Okyanusu'na ulaştırdı. Bu sırada Pakistan da yardım etmek istiyordu ve o da gemilerini hazırladı, içine asker koydu ve Türk filolarıyla burada buluştu. Ardından Suudi Arabistan da destek verecekti ve o da parasal sıkıntıları gidermek için iki ülkenin de zararlarını karşıladı. Böylece Türkiye ve Pakistan'ın savaş gemileri Avustralya ülkesine yaklaştıkça yaklaştılar. Hemen sonra da çok geçmeden askeri ordularını çeşitli kıyılardan indirerek ele geçirmeye başladılar. Ancak bu arada Endonezya'da ilerleyişlerine yeniden başladı ve Queensland eyaletinin yarısına kadar kuşatmayı başardı. Avustralya her yerden sıkıştırıldığını hissediyordu ve daha fazla acı çekmek istemediğinden güçlü müttefikleri Amerika ve Birleşik Krallığa şu çağrıda bulunuyorlardı: "Acilen yardıma gelin. Türkiye, Pakistan ve Endonezya hepsi bir oldu, bizi bitirmeye çalışıyorlar. Hemen gelin," dedi. Bunun üzerine Amerika ve İngiltere hemen harekete geçtiler ve Avustralya'ya toplam 100.000 civarında ordu gönderdiler. Bu sayı az sayılsa da bunun üzerine ilk başta Pakistan'ın aldığı kıyı bölgesi üzerinde ilerleyerek onları kendi gemilerine doğru
doğru geri püskürttüler. Pakistan ordusu bunun üzerine oradan çekilip Türkiye'nin kontrolündeki noktaya destek için geldi ve buradan ilerleyişlerine devam ediyorlardı. Amerikan ordusu da bu arada karşılarına çıktı ve devasa çatışmalar yaşanmaya başladı. Bu arada Türkiye, Endonezya'ya tanesi 2 milyar dolardan toplam 3 adet hava savunma sistemi sattı. Böylece bunları eline alan Endonezya yönetimi çeşitli adalarına yerleştirdi ve aktif hale getirdi. Ancak bu sırada ABD ve İngiliz askerleri de Endonezya'nın Avustralya üzerindeki ilerleyişlerini durdurabilmek için buraya da ayrıca bir ordu yerleştirdi ve böylece yine şiddetli çatışmalar başlamış oldu. Fakat Endonezya bu arada toplam 333 tane donanmaya sahip olduğu ve rakibi Avustralya'nın ise sadece 43 tanesinin olduğunu göz önünde bulundurdu ve deniz kuvvetlerini harekete geçirerek oldukça fazla sayılan gemileriyle tüm Avustralya kıyılarını çember altına sokarak karantina altına aldı. Böylece her bir noktadan çeşitli Endonezya füzeleri yollanmaya başlandı ve böylece Avustralya'nın hava savunma sistemlerinin kafası karıştığından dolayı füzelerin çoğu bu topraklara düşmeyi başarıyordu. Bu arada Türk ordusu pes etmemekteydi ve Amerika ile Birleşik Krallığın ordusunu geriye doğru püskürtmekteydiler. Aradan bir süre geçtikten sonra Endonezya'nın fırlattığı bazı füzeler de Amerika'nın kara ordusunun üzerine düştü ve böylece ABD bu topraklarda büyük bir asker kaybı yaşıyordu. Endonezya bu arada bir açıklama yaptı ve dedi ki, Türkiye ilerleyişlerini hızlandır. Ben de kuzeyden geliyorum. Tüm Avustralya'yı komple ele geçirene kadar pes etmek yok dedi. Bunun üzerine Türkiye'de hiç merak etme can dostum Endonezya. Ekstra destek ordum da yolda geliyor dedi. Bu arada Türkiye'nin fazladan yardım ordusu getirmesi onu bu topraklarda daha da güçlendiriyordu. Bu arada Avustralya'da elinde bulunan deniz donanmalarını Endonezya kıyılarına getirmesi işi gerçekten bozmuştu. Böylece Avustralya Endonezya'nın toprak ve adalarını sert füze yağmuruna tutuyordu. Bir süre sonra Endonezya bunlara karşı yaklaşık 100 gemisini kendi topraklarına getirdi ve burada bir deniz savaşı yaşanmaya başladı. Endonezya'nın bölgedeki gemi sayısı 2 kat fazla olduğundan durum onun üstünlüğüyle devam ediyordu. Bu arada Türkiye'de bu kargaşadan fırsat bilerek gizlice ilerlemelere devam etmekteydi. Öyle ki tüm Batı Avustralya'yı ele geçirmeyi başaran Türkiye kısa sürede orta bölgelere doğru geliyordu. Bu arada Endonezya'da Queensland bölgesine daha fazla ordu göndermesi yapmasıyla kayış koptu ve böylece çok hızlı ilerleyişler gerçekleştirerek Avustralya'nın en büyük şehri olan Sydney kentine kadar ulaştılar. Ayrıca başkent Canberra'da hemen onun yakınında bulunuyordu. Bu sebeple oraya doğru harekatlarına devam ediyordu Endonezya. Bu arada iki ülke arasında gerçekleşen deniz savaşının fazla filosu bulunduğu gerekçesiyle Endonezya kazandı ve artık önünde bir engel kalmamıştı. Derken başkent Canberra'yı da ele geçirdikten sonra savaşın kazananı resmi olarak Endonezya oldu. Böylece kalan topraklar otomatikman kendine bağlandı. Türkiye Avustralya'nın batı bölgesini ele geçirmişti ve şu çağrıyı yapıyordu. Endonezya, istediğin takdirde buradan çıkabiliriz. Ancak bizde bir söz vardır. Vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu yüzden asker kaybı verdiğimiz için burayı Türk toprağı olarak bellemek zorundayız, dedi. Bunun üzerine Endonezya'da canınız sağ olsun can kardeş. Savaşı biz kazandık. Kutlamaya bakalım, dedi. Böylece savaş da burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videolar için kanalımıza destek amacıyla abone olabilir ve bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.